Uyku, insanın en savunmasız anı. Peki ya zihnimiz bu anı kullanarak bize karanlık sırlarını fısıldıyorsa? Rüyalar ve kabuslar yalnızca masum hayaller mi, yoksa bilinçaltımızın karanlık bir oyunu mu? Şok edici deneylerle insan zihninin sınırlarını zorladık. Bilinçaltı manipülasyonunun tehlikeli labirentlerinde kaybolduk. Fobilerin ve paranoyaların dipsiz kuyusuna baktık. Şimdi ise zihnin en korunmasız anına, uykuya dalıyoruz. Bu bölümde rüyaların psikolojik şifrelerini çözecek, kabusların nörolojik köklerine inecek ve toplumların kolektif korkularının nasıl rüyalara işlendiğini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Çünkü bu gece zihninizin karanlık sokaklarında yürüyeceğiz. Soru şu: rüyalar neden var ve zihnimizde neler saklıyor? İnsan zihni, uyurken bile durmadan çalışan gizemli bir makine gibidir. Peki neden her gece zihnimizin derinliklerindeki karanlık sokaklarda dolaşır? Bazen huzurlu manzaralar, bazen de ürpertici kabuslarla uyanırız. Rüyalar bilinçaltımızın sessiz birer çığlığıdır galiba. Araştırmalar, rüyaların günlük stresleri işlemek, duygusal yaraları sarmak ve hatta bilinçaltı çatışmalarını çözmek için evrimleştiğini gösteriyor. Ortalama bir insan ömrünün 6 yılını rüya görerek geçiriyor. Ancak bu masum görünen dünyanın ardında zihnimizin karanlık köşelerinde saklanan travmalar, bastırılmış korkular ve çözülmemiş hesaplar yatıyor. İşte bu bölümde insan psikolojisinin karanlık yüzünü aydınlatmak için rüyaların ve kabusların labirentlerine dalıyoruz. Rüyalar zihnimizin gece vardiyasındaki işçiler gibidir. Gün boyu biriken duyguları, anıları ve korkuları süzgeçten geçirirler. Peki bu süreç nasıl işliyor? REM uykusu sırasında beynimiz adeta bir simülasyon makinesine dönüşür. Bilinçaltı, gündelik hayatta bastırdığımız duyguları rüyalar aracıyla sahneye çıkarır. Örneğin iş yerinde yaşadığınız bir çatışma, rüyanızda kendinizi çıplak bir ofiste dolaşırken bulmanıza neden olabilir. Bu, bilinçaltınızın kontrol kaybı korkusunun işlendiğinin bir göstergesidir. Ya da kaybettiğiniz birini sık sık rüyanızda görürseniz, bu beyin için bir tür veda ritüeli olabilir. Ancak kabuslar işin karanlık tarafı. Travma sonrası stres bozukluğu olan birinin sürekli aynı kabusu görmesi, beynin o travmayı asla işleyemediğini anlatır. Freud'un dediği gibi, rüyalar bilinçaltına açılan kraliyet yollarıdır. Ve bu yol bazen labirentlere dönüşebilir. Rüyaların dilini çözmek, psikolojik sağlığımızın birer haritasını sunar. İstatistikler, insanların %70'inin hayatlarında en az bir kez tekrarlayan kabuslar gördüğünü gösteriyor. Örneğin sınav kaygısı yaşayan birinin rüyalarında sürekli okula geç kalması, bilinçaltının başarısızlık korkusunu yansıtıyor. Peki ya olumlu etkileri? Araştırmalar, rüyaların yaratıcı problem çözme yeteneğini %35 oranında arttırdığını söylüyor. Hatta ünlü bilim insanı Dmitri Mendeleev, periyodik tablonun temellerini bir rüyada görmüş. Ancak karanlık bir gerçek var. Kronik kabuslar, depresyon ve anksiyetenin riskini 3 kat arttırıyor. Özellikle travmatik rüyalar. Zihnin bir türlü kapanmayan yarası gibi davranıyor. Terapide rüya analizi yapmak, bu yaraları iyileştirmenin bir yolu. Fakat bazıları için kabuslar, insan psikolojisinin karanlık yüzünün bir uyarısı. Bilinçaltımız, korkularımızı sakladığımız bir sandık gibidir. Ama bu sandık ne kadar sağlam olursa olsun bir gün kapağı mutlaka açılır. İşte kabuslar da
tam bu noktada devreye girer. Peki neden zihnimiz bize bu acımasız oyunları oynar? Araştırmalar, kabusların bastırılmış duyguların ve travmaların bilinçaltında dışa vurumu olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, insanların %90'ı hayatlarında en az bir kez düşme veya kovalanma kabusu görüyor. Bu kabuslar çocuklukta yaşanan bir travmanın, reddedilme korkusunun veya bilinçaltında biriken suçluluk duygusunun yansıması olabilir. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünü anlamak için bu karanlık sandığın içine bakmaya çalışalım. Bilinçaltı asla unutmaz. Sadece saklar. Ta ki bir kabus bu sırları zorla dışarı çıkarana kadar. Peki bastırılmış korkular nasıl kabusa dönüşür? İşte bir örnek. Çocukken terk edilen biri, yetişkinlikte bir ilişkide güven problemi yaşadığında bilinçaltı bu travmayı rüyalara taşıyarak kişiyi uyarır. Gece boyunca terk edildiği kabuslar görmesi aslında zihninin ona bu korkunla yüzleş demesidir. Beyin travmaları işlerken adeta bir duygusal arşiv gibi çalışır. Örneğin bir kişi iş yerinde mobbing görüyorsa ve bu durumu bastırıyorsa rüyalarında kendini sonsuz bir koridorda çığlık atarken hayal edebilir. Bu bilinçaltının artık dayanamıyorum çığlığıdır. Freud'a göre kabuslar bilinçaltının hijyenik olmayan düşüncelerini temizleme yöntemidir. Ama bazen bu temizlik bir fırtınaya dönüşebilir. Kabuslar psikolojik bir çift taraflı bıçak gibidir. Bir yandan bastırılmış duyguları yüzeye çıkararak yüzleşme şansı verir. Örneğin travma terapilerinde kabusların analizi iyileşme sürecini %40 hızlandırabiliyor. Ancak diğer yandan kronik kabuslar kişiyi bir kısır döngüye sokabilir. Araştırmalar haftada 2'den fazla kabus görenlerde anksiyete bozukluğu riskinin 4 kat arttığını gösteriyor. Çocukken bir yangından kurtulan biri, yetişkinlikte sürekli alevler içinde sıkışıp kaldığı kabuslar görüyorsa, bu travmasının hala işlediğinin işaretidir. Ya da topluluk önünde konuşma korkusu olan biri rüyasında dilsiz olduğunu görerek bilinçaltının utancını dışa vurur. Kabuslar insan psikolojisinin karanlık yüzünün bir parçasıdır muhakkak. Ancak bu karanlık bazen bir mum ışığı kadar aydınlatıcı olabilir. Çünkü kabusların dilini çözmek, zihnin en derin yaralarını iyileştirmenin ilk adımıdır. Gün boyu taşıdığımız stres, gece olduğunda neden zihnimizin karanlık denizlerinde bir canavara dönüşür? Cevap basit. Beynimiz asla dinlenmez. Araştırmalar, kronik stres ve anksiyete yaşayan insanların %80'inin düzenli kabus gördüğünü ortaya koyuyor. Peki neden? Çünkü zihin, gündüz sakladığı korkuları gece sahneye çıkarır. İşte bu bölümde insan psikolojisinin karanlık yüzünü anlamak için stresin ve kaygının kabuslara nasıl dönüştüğünü keşfediyoruz. Stres ve anksiyete zihnimizde birer kara bulut gibi dolaşır. Peki bu bulutlar nasıl kabusa dönüşür? Cevap, beynin gece çalışma şeklinde yatıyor. REM uykusu sırasında beyin adeta bir duygusal arındırma moduna geçer. Ancak stres yüklü bir zihin bu süreçte kontrolden çıkar. Örneğin, işini kaybetme korkusu yaşayan biri rüyasında kendini sonsuz bir boşlukta çırpınırken görebilir. Bu, bilinçaltının bu korkuyla baş edemiyorum çığlığıdır. 2022'de yapılan bir araştırma, finansal kaygıları olan kişilerin rüyalarında para sembollerini, paraşütsüz düşmek, bozuk paraların sel olması gibi detayları 3 kat daha sık gördüğünü gösterdi. Kabuslar zihnin çözülmemiş sorunlara tuttuğu bir ayna gibidir.
ve bu ayna bazen kırılarak bizi kesebilir. Kabuslar ve stres birbirini besleyen iki zehirli yılan gibidir. Sürekli kabus görmek, kortizol yani stres hormonu seviyelerini %30'a kadar arttırabilir. Bu da kişiyi gündüz daha kaygılı, geceleri ise daha kırılgan hale getirir. Örneğin sınav stresi yaşayan bir öğrenci, rüyasında soruların silindiği bir kağıt görerek sabahı bitkin ve umutsuz karşılayabilir. Ama umut var. Kabuslar bize erken uyarı sistemi de sunar. Terapistler tekrarlayan kabusları zihnin yardım çağrısı olarak yorumluyor. Mesela topluluk önünde konuşma korkusu olan biri rüyasında dilsiz kaldığını görüyorsa bu onun sosyal anksiyetesiyle yüzleşmesi gerektiğinin işaretidir. Karanlık bir istatistik verelim. Kronik kabuslar intihar düşüncelerin riskini 2,5 kat arttırıyor. Bu yüzden kabuslar insan psikolojisinin karanlık yüzünün en acımasız yönü olabilir. Kabuslar zihnimizin karanlık bir mektubu gibidir. Üzerinde aç ve oku yazar. Peki bu mektubu görmezden gelirsek ne olur? Araştırmalar kabusları tedavi etmeyenlerde depresyon riskinin 2 kat arttığını söylüyor. İşte bu yüzden psikoterapi bu karanlık mektupları çözmek için bir şifre kırıcı rolü üstlenir. Vietnam Savaşı gazileri üzerinde yapılan bir çalışma, EMDR terapisinin travmatik kabusları %75 oranında azalttığını gösterdi. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünü anlamak için bu kez karanlığı aydınlatmanın yollarına bakıyoruz. Psikoterapi, kabusları bir bulmaca gibi ele alır. Parçaları birleştir, anlamı keşfet. Peki bu nasıl oluyor? Örneğin EMDR terapisi, göz hareketleriyle beynin travma işleme merkezini uyarır. Bir çocukluk travması yaşayan kişi, terapist eşliğinde bu anıyı yeniden yaşarken, gözleri ışığın ritmik hareketlerini takip eder. Beyin travmayı yeniden dosyalar ve kabusların şiddeti azalır. Bir diğer yöntem de rüyanın yeniden yazımıdır. Kişi kabusunu bir hikayeye dönüştürür ve sonunu değiştirir. Örneğin sürekli kovalandığı kabusunu gören biri, terapide dönerim ve kovalayanla yüzleşirim diye yeni bir senaryo yazar. Zihin bu yeni kurguyu benimser ve kabuslar kontrol edilebilir hale gelir. Freud'un dediği gibi, rüyalar iyileşmek için fısıldar. Terapi, kabusların zincirlerini kırmak için bir kaldıraç görevi görür. İstatistikler, düzenli terapi alanların %68'inin kabus sıklığının azaldığını gösteriyor. Örneğin, cinsel taciz mağduru bir hasta, bilişsel davranışçı terapi ile kabuslarını sessiz bir direnişe dönüştürdüğünde uyku kalitesi %40 artmıştır. Savaş gazisi bir asker, EMDR sonrası patlama sesleri içeren kabuslar yerine çocukluğundaki bir piknik sahnesini görmeye başlar. Ancak terapi sadece kabusları değil, yaşam kalitesini de iyileştiriyor. 2023 verilerine göre kabus terapisi görenlerin anksiyete seviyeleri 6 ayda %55 düşüş gösterdi. Kabuslar, insan psikolojisinin karanlık yüzünün bir parçası olsa da bu karanlık yeniden yazılabilir. Gece olduğunda beynimiz neden bir savaş alanına dönüşür? Cevap, limbik sistem adı verilen ve duygularımızın komuta merkezi olan bu gizli ağda yatıyor. Araştırmalar, kabuslar sırasında beynin korku merkezi amigdalanın normalden %60 daha aktif çalıştığını gösteriyor. Peki bu aktivite neden önemli? Çünkü kabuslar beynin gündüz sakladığı tehlikeleri gece prova etme yöntemidir. Bir aslanla karşılaşan atalarımızın beyni, bugün iş yerindeki patronla yüzleşen
modern insanın beyniyle aynı tepkiyi verir. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünü anlamak için bu kez nöronların savaşını izliyoruz. Beynin derinliklerinde badem şeklinde küçük bir bölge olan amigdala, kabusların baş aktörüdür. Tehlike algılandığında vücudu savaş ya da kaç moduna sokan bu bölge, uykuda bile tetikte bekler. Örneğin çocukken köpek saldırısına uğrayan biri, rüyasında sürekli yırtıcı bir hayvanla karşılaşıyorsa, bu amigdalanın bu anı hala tehlikeli alarmıdır. Peki nasıl çalışır? Hipokampus yani bellek merkezi travmatik anıları amigdalaya iletir. Amigdala bu anıları duygusal bir film şeridi gibi işler ve kabusları yaratır. Prefrontal korteks yani mantık merkezi uykuda pasif olduğu için rüyadaki korku mantıksız ve kontrol edilemez hissedilir. Özetle kabuslar beynin tehlikeye hazırlık antrenmanıdır. Ama bazen bu antrenman bir işkenceye dönüşebilir. Beyin kabuslarla savaşırken bir kısır döngüye yakalanabilir. Araştırmalar kronik kabusların hipokampüs hacmini küçültebildiğini, bu da yeni anıların kaydedilmesini zorlaştırabileceğini söylüyor. Örneğin travma sonrası stres bozukluğu olan bir asker, kabuslar nedeniyle gündüzleri bile flashbackler yaşayabilir. Sınav kaygısı olan bir öğrenci sürekli sınıfta dona kaldığını gördüğü kabuslar yüzünden gerçek sınavda panik atak geçirebilir. Kronik kabusları olanların %45'i gün içinde yoğun anksiyete yaşıyor. Ancak umut ışığı da var tabii. Beyin plastisitesi sayesinde terapi ve meditasyon gibi yöntemlerle amigdalanın aktivitesi %35'e kadar azaltılabiliyor. Kabuslar, insan psikolojisinin karanlık yüzünün laboratuvarı gibidir ve bu laboratuvarda her deney bizi zihnimizin nasıl işlediğine dair ipuçları verir. Kabuslar yalnızca bireysel değil, aynı zamanda bir toplumun ortak bilinçaltının yansımasıdır. Peki neden farklı kültürdeki insanlar benzer korkuları farklı kabuslarla yaşar? Cevap, toplumların tarihsel travmaları, tabuları ve inançlarının zihnimize kazınmasında yatıyor. Japonya'da tsunami felaketi sonrası halkın %60'ı rüyalarında sonsuz dalgalar gördü. Orta Çağ Avrupa'sında ise cadı avları insanların kabuslarına kara cübbeli figürlerle doldurdu. Kültür kabuslar için bir senaryo yazarı gibidir. Toplumun kolektif korkuları rüyalara metaforla sızıyor. Savaş, afet veya soykırım gibi olaylar nesiller boyu kabuslarla aktarılır. Örneğin Bosna Savaşı sonrası birçok kişi rüyalarında kayıp aile üyelerinin çığlıklarını duyduğunu bildirdi. Meksika'da ölüm günü ritüelleri, kabuslarda ölümün bir rehber olarak belirlenmesine yol açabilir. Hindistan'da düğün stresi yaşayan bir kadın rüyasında kırmızı gelinliğinin siyaha dönüşmesini görür. Kültürel kabuslar bireyi olduğu kadar toplumsal hafızayı da şekillendirir. Örneğin Ruanda soykırımı sonrası kurbanların çocukları bile kan ve çığlık temalı kabuslar gördü. Bu travmanın epigenetik olarak aktarılabileceğini gösteriyor. Kuzey Amerika yerlileri arasında sömürge dönemi travmaları, ataların kayıp topraklarda gezindiği imgeleriyle nesiller boyu sürdü. İstatistikler de çok ilginç. Mesela savaş yaşamış toplumlarda kabus görme oranı %85'e çıkıyor. Dini baskının yoğun olduğu kültürlerde cehennem temalı kabuslar 3 kat daha sık görülüyor. Bu örnekler insan psikolojisinin karanlık yüzünün toplumların ruhuna ne kadar derin işlediğini kanıtlıyor. Rüyalar ve kabuslar, zihnimizin en gizemli köşelerinden gelen mesajlar. Bu bölümde beynin travmalarının nasıl işlediğini,
korkuların sinirsel bağlantılara nasıl dönüştüğünü ve kültürün kabuslarımıza nasıl şekillendirdiğini inceledik. İnsan Psikolojisinin Karanlık Yüzü belgeselinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere.